Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz hayatta başımıza gelen hiçbir şeyin tesadüf olmadığı ile ilgili. Güzel bir hikaye olacak. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. İyi günler diliyorum. Kanalınızı bir süredir takip ediyorum. Ben de yazmak istedim. Benim yaşadıklarım 5 sene öncesine dayanıyor. O zaman üniversite öğrencisiydim ve harçlık kazanmak için bir görevlendirmeye katılmıştım. Bu görevle köyleri tek tek gezip nüfus sayımı yapıyorduk. İşimiz bitene kadar da o köyde kalıyorduk. Gittiğimiz yerlerin isimlerini söylemeyeceğim. Toplam 6 kişiydik. 2 tane de kız vardı. Beraber görev yapıyorduk. Gittik köyün birine, işimize başladık. Tabii bu süreçte köylünün insafına kalıyorsunuz biraz. Barınma, yemek gibi ihtiyaçlar yani. Veren olursa ne âlâ, karnımız doyuyor. İlk gittiğimiz yerde böyle olmadı ama ne bir selam veren oldu ne de karnınız aç mı diye soran. Susuzluktan öldük. En son bir çeşme bulduk da çok şükür oradan içtik suyumuzu. O köyde çok zorlandık anlayacağınız. Bu böyle giderse açlıktan ölürüz herhalde diye düşündük. Neyse ki ikinci köye gittiğimizde bizi çok iyi karşıladılar. Evlerine davet ettiler, yemek ikram ettiler, yatacak yer hazırladılar. İnsandan insana fark var işte. Bir bardak su bile ikram etmeyen köy de var, önümüze varını yoğunu koyan köy de var. Allah razı olsun o insanlardan. Bu gittiğimiz köy diğer köye göre biraz daha kalabalıktı. İşimiz uzun sürecekti ve başladık dolaşmaya. 3-4 evden sonra bir anda hava kötü olmaya başladı. Sonradan yağmur bastırdı ama ne yağmur. Sel gidecek sanki, fırtınadan gözlerimizi açamıyoruz. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Bir araba geçiyordu, çaresizce durmasını istedik, durdu adam. Bindik arabaya, anlattık niye geldiğimizi. Ben sizi götüreyim bir yere de orada kalın. Zaten ben de oraya gidiyordum, iyi denk geldi dedi. Vallahi normalde hiç kimseye durmam, almam tanımadığımı arabaya ama sizi bırakamadım dedi. Bizi aldı götürdü o dediği yere. Burası dedi, buyurun geçin. Ney gibi bir ses geliyordu içeriden. O kadar güzel çalıyordu ki hepimiz de çok etkilendik. Sesin geldiği yöne doğru gittik. Sanki hepimiz de hipnoz olmuş gibiydik. Kapısı açık bir yerdi. İlk odada oturan bir adam vardı. Ama ses içerideki odadan geliyordu. Selamünaleyküm diyerek girdik. Aleyküm selam, buyurun hoş geldiniz dergahımıza dedi. O büyülü ses hala devam ediyordu. Bu ses nereden geliyor dedik. Hiçbir şey söylemeden odanın kapısını işaret etti. Girebilir miyiz peki dedik. Buyurun girin dedi. Kapıyı tıklatıp girdik. Bir kişi vardı içeride. Neyi çalan oydu. Bizi fark etmedi bile. Huşu içindeydi. Yaşlı, uzun sakallı bir adam. Oturduk yere dinlemeye başladık. Hiç kimse konuşmuyordu. Sadece hayran hayran adamı izliyorduk. Çalmayı bitirince hoş geldiniz gençler dedi. Hoş bulduk dedik. Hangi rüzgar attı sizi buraya, yolunuzu mu kaybettiniz yoksa diye gülümsedi. Biz özel görevlendirme ile geldik, sayım için buradayız dedik. Biraz durduktan sonra demek görev için bu köye geldiniz. Peki bu odaya sizi ne görevlendirdi de geldiniz? Bu odaya size hangi rüzgar attı dedi. Cevap veremedik. Tekrar gülümsedi. Allah görev verenlerin de en hayırlısıdır. Tesadüf diye bir şey olmadığına göre buraya geleceğiniz varmış. Kim bilir bu gelişiniz, bu görev size neleri nasip edecek dedi. Sonra içeri 4 kişi daha girdi. Onlar da bizim yanımıza oturdular. Nerede kalmıştık dedi adam. Açtı eski kalın bir kitabı, anlatmaya başladı. Peygamberin hayatını anlatıyordu. O kadar duygulu anlatıyordu ki hepimiz ağlıyorduk. Odada bulunan herkes ağlıyordu. Ben hala nasıl buraya geldik, ne işimiz var burada diye
Şaşkın şaşkın bakınıyordum. Adamın söyledikleri geliyordu aklıma. Biz tesadüfen burada olamazdık. Peki o zaman neydi bizi gönderen? Herkes hıçkırıklar içinde ağlarken bugünlük sohbet bitti dedi adam. O bizimle gelen 2 kıza baktım, onlar da ağlamıştı. Namaz vakti dediler. Kimi abdest almak için dışarı çıktı. Namaz kılınacaktı. Kızlara baktım, şaşkınca bakıyorlardı. Dışarı çıkacak oldular. Adam durun dedi, çıkmayın. Siz de bu ezanın davetine icabet edin. Gelenlerden söylenenler oldu ama hocam, kadınlar bizimle namaz mı kılacak dediler. Onları buraya Allah göndermiş. Ben nasıl kovarım dedi adam. Bu sefer hep beraber çıkıp abdest aldık. Odada başörtüler, seccadeler, etekler vardı. Kızlar onları giydi. Normalde erkekler olmadığı zaman kadınlar buraya gelip namaz kılıyormuş. Ama şimdi hep beraberdik. Kızlar arkaya geçti, namazımızı kıldık. Hocanın elini öptük, teşekkür ettik. Bu gece burada kalın, burası müsait dedi. Aslında kalacak yerimiz ayarlanmıştı ama burada kalmak bize daha cazip gelmişti. Tamam dedik. 2 odası daha vardı zaten ve boştu. Başka kalan yoktu. O hoca da bize biraz nasihat etti. Çok etkilendik hepimiz. O kadar güzel konuşuyordu ki etkilenmemek elde değildi. Hoca Allah rahatlık versin deyip çıktı sonra. Biz kaldık. Uyku tutmadı beni. Anlamsızca ağladım. Bizi buraya gönderene şükrettim. Ertesi gün çoğu evi gezdik. Önceki günün telafisini yaptık. Sonra tekrar dergaha döndük. İçeri girecektik. Kapının tam önündeydik. Ayakkabılarımızı çıkarırken içeriden kalabalık olduğunu anladığımız sesler geliyordu. Farklı farklı en az 6-7 ses duyduğuma yemin edebilirim. Hoca da vardı, konuşuyordu. Sohbet olduğunu düşündük. İçeri girdik ama nutkumuz tutuldu. Sadece hoca vardı. Hepimiz durduk bir an, birbirimize baktık. Öyleyse o sesler nereden gelmişti? Bu hoca kimle konuşuyordu? Biz şaşkınca bakarken hoca buyurun girin içeri dedi. Selam verdik, şöyle arkaya duvar dibine doğru oturun dedi. Yine şaşırdık ama dediğini yaptık. Anlatmaya başladı. Kaldığı yerden devam etti. Biz de dinledik. Hoca sohbeti bitirdi, bir Kur'an sesi duyuldu. Etrafa baktık. Bizden başka kimse yok ama birisi Kur'an okuyor. Hem de çok yakınımızda, bulunduğumuz odada ve öyle güzel bir ses ki. Hocaya baktık korkarak. Hocam dedim, eliyle sus işareti yaptı. Hepimiz titriyorduk. Bitene kadar dinledik. Sonra hoca demek duydunuz sesi dedi. Hocam neydi o ses, kimdi dedik. Sizlerle beraber burada olan başkaları da var. Korkmayın, onlar hiç kimseye zarar vermez. Allah dostudurlar. Anladık tabii cinlerden bahsettiğini. Başka bir şey sormadık, korktuk. Hadi yatın dinlenin, korkmayın sakın dedi, çıktı. Nasıl korkmayalım ki? 6 kişi tir tir titriyorduk. O gece sabaha kadar dua sesleri, Kur'an sesleri duyduk. Uyuyamadık. Bu gelen ses tıpkı bir insan sesiydi. Sabaha kadar oturup bekledik öyle. Sabah namazı vakti gelmişti. Gözlerimiz kan çanağı. Hadi namaz kılalım dedik. Fısır fısır sesler geliyordu odadan. Abdestimizi aldık. Odaya tekrar döndüğümüzde hoca gelmişti. Nasılsınız gençler? Uyuyabildiniz mi dedi. Hiç uyuyamadık hocam. Onlar buradalardı. Sabaha kadar seslerini duyduk dedik. Dün özel bir geceydi. Onlar da bu geceyi ibadetle geçirdiler dedi. Namaza duracaktık yine. Önde boşluk bıraktık. Arkaya geçtik. Gelin gelin. Önde durun. Onlar arkaya geçer dedi hoca. Namazımızı kıldık. O gün son günümüzdü zaten. Güneş doğar doğmaz çıktık. İşimize başladık. Kalan evleri de bitirdik. Hocanın yanına helallik almaya gittik. Bu sefer hocanın kendi evine gittik. Sayımda gitmiştik zaten. Evinin nerede olduğunu biliyorduk. Eşi ve 2 kızı ile yaşıyordu. Bizi görünce hemen davet etti.
Gelin bir çayımı için yoksa bırakmam dedi. Çay diye girdik ama yemek, çay, meyve uzun süre bizi tuttu bırakmadı. Sonra da demek gidiyorsunuz artık dedi. Evet hocam, hakkınızı helal edin. Bize çok yardımınız dokundu dedik. Estağfurullah, siz helal edin asıl dedi. Gitmeden size vereceklerim var. Bunları da yanınıza alın dedi. Tam 6 tane poşet getirdi. Şöyle ucundan baktım, yiyecek falan koymuşlar, yolda yeriz diye. Teşekkür ettik, elini öpüp çıktık. Bir sonraki görev yerimize gitmek üzere yola koyulduk. Yolda acıktık tabii. Hocanın verdiklerinden yiyelim dedik. Açtık poşetleri. Evet, üstü yemekti. Ama altından da bir zarf çıktı. Açtık, içinde bir not ve para. Hepimize para koymuş, herkese eşit. Nota da şöyle yazmış: ne bir araya gelmeniz, ne bu işi yapmanız, ne de bu köye, bu dergaha gelmeniz tesadüf olamaz. Allah hidayeti nasip ederse, nerede olursanız olun size bir kısmet çıkarır. Çok anlamlıydı bu not. Evet, biri bana deseydi ki şu 6 kişiyle bilmediğin bir köye yolculuk edeceksin, orada ilk namazını kılacaksın, bir hoca tanıyacaksın dese, ne diyorsun sen derdim. Ama işte nasip bu, gerçekleşti. Hava güzelken bir anda yağmur başladı. Kimseyi arabasına almayan adam bizi arabasına alıp hocanın yanına götürdü. O ney sesiyle hepimiz etkilenip ağladık. Bambaşka duygular içine girdik. Hocanın dediği gibi bizi oraya bilmediğimiz bir rüzgar atmıştı. Ben de arkadaşlarım da o günden sonra namazımızı hep kıldık. Ben o rüzgara her seferinde şükürler ediyorum. Selam ve dua ile. Hikayemizin sonuna geldik. Hayatta her şeyin bir sebebi, bir nedeni var. Buna inanıyoruz. Bu kanala aboneydiniz, belki videoyu görünce hemen izlediniz. Ya da bir anda önünüze çıktı, merak edip açtınız. Görünüşe göre üzerinde düşünmeye değer bir konu değil. Ama belki bu hikayeyi dinleyenler için de bu bir tesadüf değildir. Herkes kendi payına düşen dersi almalıdır. Hikayesini bizimle paylaşan kişiye çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.